Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere inanılmaz derecede lezzetli bir tarifle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 10 bardak un, bir ölçüden yapabilirsiniz. 2 tatlı kaşığı kadar tuz, 1 paket instant maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 bardak ılık süt, 1 bardak ılık suyu ekledikten sonra çırpıcı yardımı ile maya ve şeker tamamen eriyinceye kadar karıştırıyorum. Mayanın ve şekerin eridiğinden emin olduktan sonra göz kararı olacak şekilde yavaş yavaş ılık su ekleyerek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Bu arada dediğim gibi ben biraz fazla hazırladım. Dilerseniz yarı ölçüden de yapabilirsiniz. Suyu azar azar kontrollü bir şekilde ekleyerek hamuru yoğuruyorum. Daha sonra videonun altındaki açıklama kısmına kullandığım su miktarını mutlaka ekleyeceğim. Hamur özlü bir hal alıncaya kadar, yumuşacık bir hamur oluncaya kadar hamurumu yoğurdum. Hamuru en son toparlamakta 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Bunu da bu aşamada belirtmek istiyorum. Hamuru toparladım. Üzerini kapatıyorum. Yaklaşık 1 saat kadar mayalandırıyorum. Hamurumu yaklaşık 1 saat kadar mayalandırdım. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını alıyorum. Eğer bu tarz tariflerde hamurun havasını almazsanız yaptığınız hamur işi tariflerinden maya tadı ve maya kokusu alırsınız. Hamurumu toparladım, masaya aldım. Yuvarlak bir forma getirdikten sonra ortadan ikiye bölüyorum. Her bir parçayı 6'ya bölerek bezelerimi hazırlıyorum. Bezeleri göz kararı olarak böldüm. Daha sonra beze yaparken 13 adet beze elde ettim. Bezeleri ben kullandığım tavaya göre ayarladım. Sizler de kullandığınız tavaya göre veya yapmak istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Bezeleri hazırladıktan sonra bir 15-20 dakika kadar dinlendiriyorum. Bu arada iç malzemesi için 1,5 kilo kadar patatesi haşladım. Patatesi ezerek devam ediyorum. Patatesleri iyice eziyorum. Bu arada 2 tane soğanımı da yemeklik olarak doğradım. Çok az sıvı yağın içerisinde kavurdum. Tuz, toz kırmızı biber ve karabiber kullandım. Dilediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Ben iç harcını hazırlamaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz.
İç harcını hazırladıktan sonra bezelerden biraz daha küçük olacak şekilde ayarlıyorum. Patatesleri yuvarlayıp bu şekilde hazırlıyorum. İstediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Bezelerden biraz daha küçük olması yeterli olacaktır. Ben biraz içerisini bol bol kullanıyorum. Patateslerimi de ayarladım. Dediğim gibi 3 tanesini sade olarak hazırlıyorum. Elimle biraz büyüttükten sonra hazırladığım patatesleri içerisine koyup bu şekilde kapatıyorum. İyice kapatmanız gerekiyor. İyice kapattıktan sonra kenara alıyorum. Üzerinin kurumaması için kapatıyorum. İlk defa deneyenler için birkaç tane daha hazırlıyorum. Normalde ben incecik açarım. Daha önce de sizlerle paylaşmıştım ama sipariş veren arkadaşım özellikle kalın olmasını istedi. O yüzden ben bu sefer biraz kalın hazırlıyorum. Sizler kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Patatesleri içerisine yerleştirdikten sonra bir 10 dakika kadar tekrardan mayalandırdım. Merdane yardımı ile yavaş yavaş tavanın büyüklüğüne göre ayarlıyorum. Dediğim gibi ben biraz kalın hazırladım. Sizler kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Tavanın büyüklüğüne göre ayarladım. Ortasına yerleştiriyorum. İlk etapta biraz kabarmasını bekliyorum. Daha sonra çeviriyorum. Ocağı orta ateşte kullanıyorum. Ara ara kısıyorum, ara ara yükseltiyorum. Biraz kabardıktan sonra çeviriyorum. Tereyağı sürüyorum. Oda sıcaklığında yumuşak olmasına dikkat edin. Tereyağını bol bol sürüyorum. Gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor. Kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Çevire çevire pişiriyorum. Sipariş olduğu için doku testi yapmayacağım. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.